Merhabalar, Sanem'in yani benim Pazar sohbetime hoş geldiniz. Herkese merhaba ve iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hello, welcome to my Sunday service. My Sanem Sunday service. We are live again today. Whoop. We are live again today from Istanbul. Size İstanbul'dan merhaba diyorum bugün de. Genelde ses bana çok fazlaymış gibi gelir. Bugün az gibi geliyor. Umarım az değildir. Az ise lütfen söyleyin. Merhaba, hello Daniela. Merhaba Figen, hoş geldiniz. Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Happy International Working Women's Day. This is the 8th of March. And the 8th of March has generally been an important day throughout my adult life. Bugün 8 Mart'tan bahsedeceğim. Önceden de duyurmuş olduğum gibi ve 8 Mart vesilesiyle aslında bazı teorik konuları tartışmak istiyorum. Son zamanlarda yapıyor olduğum gibi yayının ilk yarısını İngilizce, ikinci yarısını Türkçe olarak gerçekleştireceğim. Let's go. So, the 8th of March has been an important day throughout my adulthood. When I first moved to Greece, I was surprised to see that it was not as an important day as it is for us. I mean, I was surprised to see, I shouldn't say it was not important, but it was not as widely celebrated as we do with the 8th of March here in Turkey. But then as years passed, the day became a more and more important occasion for Greece as well. Like it was impossible not to notice that there was growing interest, more and more growing interest about the day. And but what I was really surprised was to see last year in England that it was not much of a thing, you know. Women's Day in England was not much of a thing. I was quite surprised about it. But then I said, okay, you know, everyone has their own traditions and what to do and what to say sometimes. Yeah, and with this in mind, I would like to discuss a bit the meaning of patriarchy and the meaning of oppressive systems in general. You know, when we talk about feminism or when we talk about any progressive ideology for that matter, it is often expected that, you know, having a critical stance today means that we should be critical of these ideologies and we should be, you know, we should be cynical towards any hope of a better world and towards meaningful change and towards things getting any better. And, you know, it has become fashionable today to say that you're a trad wife or you want something traditional or you're against the liberation or whatnot. But this is not my point today. I think we are very much justified to want and to stand for progressive ideologies. It is not just wokeness. People can achieve a better world and a better society by their own work and by their own will. But I think we are doing certain mistakes when it comes to defining what is a system and what are its agents, how do people interact with the system and how people exist in it. A very interesting discovery I made was last year when I had a few months of free reading in the amazing university town of Oxford. I was going to one specific library every day, which was the most beautiful and the best, you know, the most comfortable and the most ancient feeling library.
I actually went there to find books of political history. It was the library of the history faculty, so all the history books were there, and they were divided and classified per region and per country. So I started going around the shelves, and to my great surprise, the books were, yes, categorized by region and by country, but very interestingly, I found among books of political history, I also found books relating to the history of witchcraft, because witchcraft and witch hunts, because of course the witch hunts are a very important part of European political history. And it was great that these books were not separated from any of the other books relating to the political history of the region of Europe and European countries, but it also helped me get into a research that I would otherwise perhaps not have gotten into. But when I saw those books there, I had to read them because it was super interesting. And that's how I gained some very interesting observations. You know, we have often been told that the witch hunts were an attack against women. Often during the demonstrations of the 8th of March across the world, you see banners like, "We are the granddaughters of witches you have not been able to burn." And through my proper feminist readings such as the books by Silvia Federici and other books and researchers who have worked on the subject, I was quite convinced that the witch hunts in Europe in the early modern era was an attack on womanhood in general. It was a way to destroy women's communities and ways of passing on information and supporting each other's livelihood. And there are various theories that explain why this is so. One hypothesis says that when people were too close to nature and they were able to heal themselves from nature by using plants and herbs, which is the knowledge of women who were called witches. This is not good for capitalism, because then people are not, they are not dependent on the capitalist systems, they are not dependent on the health regimes, and therefore the destruction of witches meant the destruction of this traditional knowledge, and that's how it benefited capitalism, is one hypothesis. Another hypothesis is that people who live closer to nature, like people who are directly connected to nature and who can build their own healing materials and who can live in line, in accordance with its cycles, are by definition ill-accustomed to capitalism. That they cannot exist in capitalism and they refuse to become the workers in capitalism. Therefore, capitalism itself had to destroy this kind of knowledge. So these were some of the hypotheses that I was exposed to, and I was also quite interested to find out that witch hunts had been a thing in the Ottoman Empire as well. Interestingly, as the Ottoman Empire was developing some sort of capitalism, its own sort of capitalism, in regions where capitalist investment was rampant, there had been witch hunts of small scale, not in the scale of a witch craze as had taken place in Europe, but witch hunts had been a thing in the capitalistically developing Ottoman regions as well. So I was super convinced that this was a capitalist thing, and it was a conscious or unconscious attack on the way of making independent livelihood, of the way of going on with your life, of being able to heal yourself and to be enough for yourself, as this was an opposition to capitalism. But then what I found out reading in the Radcliffe History Library was a completely different picture. First of all, I found out that
you know, this image that we have of priests wearing black, going around villages to persecute and kill women, to find out who is a witch, and to just blame whoever they see fit to be blamed, and to act with a sort of thirst for blood by the side of the priests, was actually not the case at all, because in many situations, in many places, yes, the priests had put up a mechanism for the witch hunt, but it was not them who chose who would be burned. More about this is coming. Let's have a song break here. I would like to sing a song by Haris Alexiou that talks about the woes of a woman who is called a witch. She is called a witch because she has stolen many hearts. You know, witches are believed to be people who can break the order of the universe, at least just a little bit. You know, they can affect and impact normal people. They can do things to them. They can change the course of events by making spells or curses. A charmer actually is a woman most of the time. A witch is a charmer. They can paint people's visions in the colors that they want, and they can further their interests and get their own way by their little spells and such behavior. And in this song, Haris Alexiou is talking about this exactly. She says she has been called a witch by her neighbors, I guess. She's been called a witch by the people around her. But actually, she's just a human being. Μ'έλεγαν Μάγισσα που καρδιές ράγισσα, χόρευα κι άργησα. Κάθε αρχή κατάργησα. Στο λαιμό το φιλί και στο νου το δάκρυ μου, πόλεμο και οι πολλοί πολέμουν την άκρη μου. Φύγω, να ζήσω ή να χάθω. Ποιο κρασί στο χώμα να στάξω για να κοιμηθώ. Πες μου εσύ να φύγω, να ζήσω ή να χάθω. Ποιο κρασί στο χώμα να στάξω για να κοιμηθώ.
άργησα. Μια ζωή νοσταλγήσα. Στο λαιμό το φιλί και στο νου το δάκρυ μου. Πόλεμο και οι πολλοί πολεμούν την άκρη μου. Πες μου εσύ να φύγω, να ζήσω ή να χάθω. Πιο κρασί στο χώμα να στάξω για να κοιμηθώ. Πες μου εσύ να φύγω, να ζήσω ή να χάθω. Πιο κρασί στο χώμα να στάξω για να κοιμηθώ. Πόλεμο και οι πολλοί πολεμούν την άκρη μου. Η ζωή μου η τρελή φωτιά, μια μάγισσα. Πες μου εσύ να φύγω, να ζήσω ή να χάθω. Πιο κρασί στο χώμα να στάξω για να κοιμηθώ. Πες μου εσύ να φύγω, να ζήσω ή να χάθω. Πιο κρασί στο χώμα να στάξω για να κοιμηθώ. So this was Μ'έλεγαν Μάγισσα, They Called Me a Witch by Haris Alexiou. This song also repeats the many cliches of the witch image, a resistance to the order, a threat to the normal way that the things run. The way the witches were constructed as a threat, as I said, I used to think this had to do with capitalism, and maybe it still has to do with capitalism because honestly, capitalism is not a concept that is very well defined, and anything can be related to capitalism or be explained on the basis of it. But what was interesting with how the witch hunts took place in Europe is that yes, the priests had built this mechanism, but, and a condition of this mechanism being built was the Reformation movement in Europe. As you know, in the beginning of the 16th century, there were the Protestants, people who protested the Catholic Church and who thought that the Catholic Church was a usurper of people's righteous religious feelings, and what is worse, they were the Antichrist and the incarnation of devil on this world. Religion in Europe divided into two, and not only did they not agree with each other, they tried to destroy each other, and they believed that the other side actually was the devil. This meant that in every town, in every city in Europe, in every village, the devil might exist. You could find the devil anywhere in Europe because the devil resided within the church. And since the devil resided within the church, it meant that religious authority itself, divine authority itself, was marred by the existence of the devil. This point is very important to understand the mindset of the time. People most often believe in religion sincerely. Therefore, when someone says that one church is a usurper, they will feel fooled
and they will feel deceived themselves. So it becomes a personal thing, what happens there. And so in this way in Europe, people started believing that devil was everywhere and it was just around the corner. Another thing was that this was a time when life was already quite tough. It was difficult. It was difficult to reproduce. It was difficult to just live and to see your children live. Child mortality was very high. Agriculture was not really safe. People did not really know where diseases came from. They could not control the many natural occurrences and the many natural conditions that defined their conditions for production and for reproduction. And when someone dies when disease strikes, you might say that it is random, you might say that an accident has happened, but you might also say that someone meant to do you evil. And this second option, to be able to say that someone meant to do you evil, actually makes the world a more meaningful place because you're in the center of it. So these mechanisms I explained to you all came into play once people started accepting that the devil was around, that it was everywhere. It could be everywhere. If it had managed to infiltrate the church, the Catholic Church or the Protestant Church for that matter, then it can be also in my house or also in my neighbor's house. So people started blaming the devil for the calamities that fell upon them. This road was opened by the church. It was opened by the struggle in Reformation because it was them who allowed and who said for the first time that devil was in the other church, in the opponent church. But once they opened the door of the witch hunt, once they started spreading the assumption and the hypothesis that evil spirits were all around and they had gained quite some control of the general society, people started joining this panic. There was an actual panic among the villages of Europe during the witch hunt. It was not like priests just came in and grabbed a woman and some men. It was mostly women, but some men were also burned in the witch hunts. It was not like the priests just came in and grabbed whoever they could find and took to burn them at the stake. Quite to the contrary, the witch hunt mechanism was a very intricate judiciary mechanism. There are many books, treatises, many articulate texts from this period where serious political thinkers and judges and serious men of church sit down to discuss how you can identify a witch, how you can detect one, and how you can get rid of them. So this was not something that people did not believe in. It was not something that they did because they had an agenda at the back of their mind. They actually believed that the witches existed, and they believed that the witches were harming them. So when priests came in, or even before they came in, once this judiciary mechanism existed, the Inquisition of the witch hunt, the fire, once it started burning, there were so many people who wanted to carry wood to that fire. There is one interesting story of a woman called Ursula Götz, who lived in South Germany in the 17th century and who was burned at the stake with the accusation of being a witch. Her story is very interesting because it shows us how decisions were made when it came to who to burn and who not to burn. Ursula was a somewhat wealthy woman. She was an old woman, and it seems she was feeling lonely most of the time because she insisted for people to stay with her, and she insisted for them to eat her food, which made them suspicious. One time, a servant of Ursula got sick, but she refused to send her to her house, saying that in
Ursula's house, at least she had ample food, and it was warm, and she could stay as long as she wanted. This created suspicion. Why did she want to keep this woman with her? What was her interest in this? Another day, Ursula made a cake and took it to a neighbor's daughter. The neighbor's daughter got sick a few days afterwards, and the neighbor was furious. The daughter was of reproductive age, she was pretty, she was healthy, and she would have been the future of the family if she was able to reproduce. But the neighbor believed that Ursula was jealous of her, and because of her jealousy, she had poisoned her with a poison cake. When the girl died, Ursula was taken by the Inquisition. She was made to admit, to confess that she was a witch, and she was consequently burned at the stake, just like many other women of her time. When we look at the chronicles of the witch hunts, we see that it was the women of various localities who accused each other of being witches. Not only women, of course, but also women. There were many women among the witnesses during the witch hunts. Of course, being a witness is a very good way of saving yourself, of protecting yourself, as you may or may not know from life. But also, even on occasions where they were not directly threatened by any witch hunt, they went in and reported names and asked for people to be persecuted because of being witches, because they actually believed that there were people around there who was threatening the others. If you're from Turkey or Greece or from the Eastern Mediterranean, anywhere, you are familiar with the concept of the evil eye, right? There is the belief that someone who is jealous can harm you with their gaze. We believe that, traditionally, there is this belief that if someone is really envious of you, they can send you these evil, the evil rays of look, and you will feel heaviness on you, and you might lose the thing that they were envious of, or you might be harmed in any other way. So this belief, which exists across different societies, that envy can actually be harmful, became the backbone of the witch hunts, because there was a serious worry about fertility, not just fertility of the bodies and of humans, but also the fertility of the land. So when there was a crop failure, the witches could be blamed. When a pregnant woman died, witches could be blamed. When a baby died, witches could be blamed. This helped the people regain control over the arbitrary and contingent forces of life. It helped them believe that if they persecuted the right people, if they found all the witches that were active around the hood, they would be able to protect themselves from various calamities. Another important thing that we must remember with relation to the witch hunts in Europe in the early modern age is that marriage had become quite difficult, and especially in the south of Germany, where witch hunts were the most fierce, there were restrictions on marriage. So you couldn't just get married because you wanted to. You had to prove that you had the necessary economic base, that you were of a certain age, and that your family also consented to your marriage. This was a situation that seriously raised the tensions about marriage and marriageability, especially when economic resources became a factor in determining whether one is eligible to be married or not. The number of possible marriages actually really dropped, and it was fewer and fewer people who could become husbands. So in the early modern ages, which is the early 17th century in Europe, there was actually a real worry, a real precarity and uncertainty about reproduction and about becoming a family.
And this uncertainty and precarity reflected in a craze, a moral panic, as was the witch hunts. Here is our time for another song. Before I continue and before I end the English section of today's show, I want to note that it is for a reason that the Wyszynski trials or any other politically motivated trials of our time are often called a witch hunt, because you can never know what is inside someone's heart, right? Just like in the Moscow trials, where judges sought to find out who was most sold to the enemy, who was most, who tended the most to become an agent provocateur and the traitor of the revolution, such that the witch hunters looked for the individuals within each community who had become the most alienated towards their own community and who could most easily be used as an agent by those powers, by that power, that big power that wanted our destruction. I am hoping to talk more about this at a later show, because I think that's a very important subject. It finally, at the end of the day, it relates to the function of the bouc émissaire, of the sacrifice, where you sacrifice a part of the society, you cut off part of the society so that the rest of it can be healthy. How does this relate to the Women's Day? Basically in this: since Marxism, we are very much habituated to thinking that there are privileged individuals in our society, and depending on privileged actors in our society, depending on how we define the main problem of our society. For Marx, it was the relations of production, it was the growing capitalism, and Marx thought that the working class had a privileged position to carry out the revolution and to bring forward a better society, because as those who were most oppressed by the regime of capitalism, they knew best how it worked, and they could act against it in the best way when it would be time. This theory was later taken up by feminists, and it was taken up by queer feminists as well. So you would read in various places from the 70s onwards that women were privileged actors to change the society because they know what oppression is. They know what it is to be persecuted in a system, and therefore it is them who can bring about a better society. If you read Sara Ahmed, for instance, Sara Ahmed can convince you that it is queer individuals who can bring forward a better society and who are the privileged actors in the fight for a better world, because they are the ones who are truly oppressed by the main oppressive regime of our society, which she defines as the heteronormative framework. I want to propose something different based on the witch hunt stories that I just narrated. I want to change this idea a little bit. I think we have seen enough times in history that there is no such thing as a privileged actor. And defining the correctness of an individual's or a group's political decisions based on how oppressed they are is a horrible idea, and also it is not applicable to reality, because every time, everywhere, we as individuals and as groups, we participate in the systems that oppress us. We are never truly oppressed, and also we never are truly oppressors. I think the world will become a better place once we start to accept this. We
need feminism, but we need a feminism that takes into account how we each, all of us, always participate in the systems that are oppressing ourselves and that are oppressing others. Thank you for listening to me. And I am over time, and I shall switch to my song. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Seni içime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı ile, aşk ile yürüyorum. İçime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı ile, aşk ile büyüyorum. Evet,
bu da Sezen Aksu'nun Beni Yak şarkısı. Ne alaka? Aslında çok da bir alaka değil. Sadece yakma konseptli olması hoşuma gitti. Bir de Sezen Aksu'nun bu 90'lar şarkılarında kendiliğinden çok cadımsı bir şey var sanki diye düşünüyorum. Evet, 8 Mart özel yayınımıza devam ediyoruz. Bu arada yani 8 Mart özel yayını yapıyorum ama 8 Mart'a önem atfeden dinleyicilerimin çoğunun şu an sokakta olduğunu da tahmin ediyorum. Kolay gelsin, Allah yar ve yardımcıları olsun. Sonradan beni dinleyenlere de iyi dileklerimi iletiyorum. Yani insan bilmiyorum. Türkiye böyle çok feminizmi tartışabileceğimiz ya da feminizmden vazgeçebileceğimiz bir ülke zaten değil. Bilakis Türkiye'deki herhangi bir iktidar değişiminin ya da reformunun ardından feminist bir iktidarın başa gelmesini çok kaçınılmaz görüyorum. Çünkü biraz abartıldı. Yani geçen hafta yaşanan bu denizde ölü bulunan anneyle kızını hatırlarsanız mesela ve bunun gibi sürekli yaşanan ve artık tepki bile gösteremediğimiz olaylar. Çünkü birbiri ardına o kadar çok böyle olay olunca hangi birine tepki göstereceksiniz? Tüm bunlar biraz böyle gerçek anlamda feminist bir iktidarı özellikle Türkiye için gerekli kılıyor. Ben bunun olacağını da düşünüyorum ya. Türkiye'nin tarihinin çok bilmediğimiz taraflarından bir tanesi. Çünkü tamamen belli bir bakış açısından yazılan tarihleri bildiğimiz ve bazıları bize hiç ulaşmadığı için o da kadınların örgütlenmesinin ne kadar önemli bir rolü olduğu, özellikle erken Osmanlı'da, Osmanlı'nın henüz imparatorluk olmadığı dönemlerde kadınların örgütlenmesi zaten genellikle gereklidir ve genellikle olur. Yani aslına bakarsanız birçok yeni rejimin, yeni doğan, kendini geliştirmeye çalışan birçok siyasi düzenin kadınlara ve kadınların örgütlenmesine özel önem verdiğini görürüz. Bunu İslamcılar da yapar, bunu Naziler de yapmıştır, bunu Kemalizm de yapmıştır, komünistler de yapmıştır. Bunu herkes yapar. Ve kadınların sırf kadın oldukları için herhangi bir ideolojiye daha yakın ya da daha bağlı olduklarını söylememiz de mümkün değil. Çünkü kameram düştü. Pardon. Evet. Yes. Mümkün değil. Evet, ne diyorduk? Kadınların herhangi bir ideolojiye sadece kadın oldukları için bağlı olduklarını söylememiz mümkün değil. Burada aslında şöyle bir problem görüyorum. Biraz aynı şeyi tekrar ediyor olmak pahasına teorik bir açılımla bugünkü anlatıma girmek istiyorum. O da şu ki, biz modern dünyada, modern ideolojide şöyle bir şey öğrendik. Öğrendik ki eğer bir sistem içerisinde çok böyle mazlum konumdaysak, o zaman biz haklıyız. Yani bir haklılığımız var. Bunu öğrendik. Bu öncelikle Marksizm'den gelen bir şey tabii ki. Marx mı icat etti bunu? Ondan önce de var mıydı bu fikir? Bence bu tartışılabilir. Marx icat etti diyemeyiz ama şöyle bir şeyi kesin olarak söyleyebiliriz ki Marx'ın ortaya attığı bu işçiler dünyayı ve toplumu esas belirleyen ilişkide ezilen konumunda olduğu için onların dünyayı değiştirmek noktasında özel bir rol oynamaları beklenir, böyle olması zorunludur demesinin ardından bizim bu mazlumun bakış açısı, fikri, hayatımızı ve siyasi anlayışımızı çok yoğun bir şekilde ele geçirdi. Yani işte
o saatten sonra artık kendi burjuva oluşundan ötürü kendisinde bir şey yapmaya hak görmeyen, başkalarının adına konuşan ve konuşmaya çalışan insanlar mı ararsınız? Bu fikrin farklı ideolojiler tarafından, mesela özellikle feminizm tarafından da ele geçirilip ezilen insanların ve bu örnekte kadınların dünyayı değiştirecek olanlar olduğu, çünkü onların bu sistemlere katılmadığı ve bu ezme, bu zulüm sistemlerinin dışında kaldığı gibisinden fikirler mi istersiniz? Ya da işte mesela son dönemde queer feministlerin artiküle ettiği haliyle queer bireylerin, LGBT bireylerin siyasetin ayrıcalıklı özneleri olduğu, çünkü toplumun esas baskı mekanizması olan heteronormatif çift modelinde, heteronormatif ideolojide onlara yer olmadığı ve onların tamamen bu sistemin dışında kaldığı türünden yorumlara kadar sürekli bir şey mantığıyla çalışıyoruz. Yani kim daha ezilmiş, kim daha mazlum, hangimiz daha çok bu sistemin dışındayız? Zannediyoruz ki eğer bir sistemin içinde eziliyorsak o sistemin dışındayızdır. Halbuki bu çok çok yanlış bir düşünce. Bir kere hiçbir sistem hiçbir zaman sadece siyah ve beyaz değildir. Her sistemin içerisinde farklı güç eşelleri vardır, farklı güç basamakları vardır. Her sistem size kendi içerisinde yükselme olanağı verir, neresinde duruyor olursanız olun. Bu nedenle daha önce örneğini verdiğim bu Deniz Kandiyotti'nin bahsettiği gibi patriarka içinde de kadınların gücü vardır ve kadınlar bu gücü biriktirebilir, kullanabilir. Yaşları ilerledikçe onun daha fazlasına sahip olacaklarını umabilirler. Aslında biraz şöyle bir şey fark ettim. Bu hafta fark ettim bunu. Dünya genelinde solcu fikirler, ilerici fikirler özellikle 70'lerde çok fazla şekillendi. 70'lerdeki yoğun siyasi hareketlilikten ötürü ve bu fikirler özellikle Batı'da şekillendi. Batı'da şekillenen ilericilik, iyi bir dünya, iyi bir düzen, solculuk etrafında dönen fikirlerin çok büyük bir kısmı, değil tamamı, çünkü bir sistemden bahsediyoruz. Bunlar Holocaust'un anısı üzerine şekillenmiş düşüncelerdi. Yani neydi işte? İnsanlık çok kötü şeyler yapabilir ama o kadar kötü oldu ki bu bir daha olmaz. Baskıcı ve ezici sistemler vardı. İşte Nazi Almanyası gibi ya da 1970'lerin ABD'si gibi ya da bugünün ABD'si gibi. Ve bu sistemlerin ezilmişleri, Amerikan örneğinde konuşuyor olacaksak, örneğin Afrika kökenliler, siyah derili insanlar bu sisteme dahil olmazlar diğerleri kadar. Çünkü bu sistem onları ezmektedir ve onlar bu sistemin dışında kaldıkları için hem temizdirler, ahlaki olarak temizdirler, hem de bir hak talep etme, bir şeyleri reclaim etme özgürlüğüne sahiptirler. Ve eğer ezilenseniz haklısınızdır. Ayrıcalıklıysanız eğer, yani bir sistemin içerisinde, herhangi bir baskı sistemin içerisinde bir rolünüz, bir yeriniz varsa, o zaman sizin bir siyasi özne olarak sözünüzün ağırlığı daha azdır. Dolayısıyla ezilenler konuşabilir ve ezilen olmayan herkes de ezilenler adına konuşmak, onların yerine hareket etmek zorundadır. Böyle bir mantıkla yetiştirildik biz. Ama ben şunu fark ediyorum, yani aslında bütün bu mantığın, yani sistemlerin kötü olduğu, o sistemler içerisinde insanların kendi pozisyonları dolayısıyla saf kalabileceği, yani bir sistem sizi eziyorsa sizin ondan sorumlu olmadığınız gibisinden inançlar aslında belli bir ortamın ve belli bir ideolojinin ürünü, bu Batı ideolojisinin ürünü ve biz de ülkenin eğitimli kısımları olarak bu ideolojiyi olduğu gibi getirdik, ülkemize ithal ettik. Başka da yolumuz yoktu çünkü bunları okuyorduk yani. Dünyadaki en ileri ve ilerici metinler bunlar olduğu için biz de bu yönde eğitildik ve gelip bunları anlattık kendi toplumumuza. İşleri böyle yapmaya çalıştık, siyaseti böyle yapmaya çalıştık. Ve sonuç olarak şimdi şeyi görüyoruz, yani Batı'da yerleşmiş ve büyümüş bu ezilenler ideolojisi, ezilenlerin haklı olduğuna dair ideoloji aslında günün sonunda
bugün İsrail'in Orta Doğu'da yapmakta olduğu her şeyi meşrulaştırmak amacıyla kurulmuş bir ideolojiydi. Bunu görmezden gelebileceğimizi düşünmüyorum artık. Yani benim kafamda birdenbire çok fazla netleşti. Yani bütün o işte sürüden ayrılan, tek başına direnen insan olma, bu baskı mekanizmalarına katılmama, işte ne kadar eziliyorsan onlar tarafından o kadar haklı olduğun ve mesela bu çerçevede işte hem etnik olarak hem dini olarak azınlıklara mensup olmanın insana bir konuşma hakkı getirdiği gibisinden düşünceler aslında tamamen Batı emperyalizminin eski ideolojisi bittiği noktada kendini yenilemesine yardımcı olan düşünsel araçlardı ve artık bunlara teslim olmamalıyız diye düşünüyorum. Bunlar bize yardımcı olmuyor. Zaten bunların amacı bize yardımcı olması falan değil. Bunların amacı tamamen bir takım kurbanlar belirleyerek tarihte, bir takım ayrıcalıklı özneler belirleyerek onlara düşünülebilecek her türlü hakkı vermek amacıyla oluşmuş fikirler bunlar. Bu konudan daha sonra yine bahsedeceğim. Bu çok önemli bir konu ve bu yani yeni yaşadığım bir aydınlanma olduğu için birçok kez bunu anlatacağım diye düşünüyorum. Fakat gel gelelim 8 Mart özele. Arkadaşlar, cadıları kim yaktı? Ben yakmadım dediğinizi duyar gibiyim. Ben de yakmadım. Bende bir şey vardı eskiden beri, yani çocukluğumdan beri bir böyle Allah'ım beni yakacaklar gibi bir korku vardı çok enteresan bir şekilde. Bunun ne kadarı nesiller arası hafıza, ne kadarı paranoya bilemiyorum ama geçmişte birçok kadın şeytanla işbirliği yaptığı suçlamasıyla Avrupa'da yakıldılar. Özellikle erken modern çağda Protestan reformunun, kilise reformunun ardından Avrupa'da başlayan bir moral panikti cadı avları. Bugün baktığımızda aslında birçok şeyde olduğu gibi buradan da baktığımızda şeyi anlayamıyoruz. Yani insanların cadıların varlığına gerçekten inanmış olduğunu bugünden baktığımızda anlayamıyoruz. Biz zannediyoruz ki işte bir takım çıkarlar için, sadece birbirlerini işte kötülemek için öyle yaktılar birbirlerini ya da kadınların güçlerini azaltmak, insanları şehirlere sürmek istedikleri için böyle mekanizmalar uydurup bitkilerden anlayan, hastalıkları şifalandırabilen, özellikle yaşlı kadınları bu şekilde toplumdan elimine ettiler diye düşünüyoruz. Ama unutuyoruz ki tarihte insanlar genellikle yaptıkları şeylere inanırlar. Yani tamamen en içlerinde inanıyor olmasa bile bazı aktörler toplumların geneli inandığı şekilde hareket eder. O yüzden cadı avları da gerçektir ve cadılar da gerçektir. Mesela şey inanılmaz, Jean Baudin diye bir adam var, Fransız bir jurist, hukuk adamı ve siyaset yazıları yazmış bir insan. Ben Jean Baudin'i bir siyasi düşünür olarak tanımıştım, yani hani okumuştum işte egemenlikle ilgili söyledikleri, yazdıkları falan. Sonra bu konuda araştırma yaparken gördüm ki bu Jean Baudin benim böyle çok ciddi bir siyasi düşünür olarak ele aldığım ve değerlendirdiğim Jean Baudin bir cadı avcısıymış ve cadıların gerçekliği ve varlığı üzerine bayağı ciddi oturup kitaplar yazmış. Şimdi neden ciddi olmasın bu adam? Tabii ki ciddi olacak, değil mi? Yani haklı bu adam ciddi olmakta, çünkü bu gerçekti yani. O da cadılara inandığı için cadıları avladı ve ona cadıları şikayet eden, ona cadılardan bahseden birçok insan da cadılara gerçekten inanıyorlardı. Yani bunu benim anlamam zaman aldı. Bence bunu hepimizin anlaması zaman alıyor. İnsanların, geçmişteki insanların farklı şeylere inanmış olduklarını çoğu zaman kabullenemiyoruz. Aklımız almıyor. Şimdi cadılar da insanların gerçekten inandıkları şeylerdi. Cadıların var olduğu inancına imkan sağlayan ilk değişiklik, ilk faktör Avrupa'daki reform hareketiydi. Çünkü Protestan kilisesi bir kere Katolik kilisesinden ayrıldığında
Arkadaşım siz başka bir şeye inanıyorsunuz, biz başka bir şeye inanıyoruz. Gelin artık ayrılalım, ayrı ayrı kiliselerimiz olsun diyerek yaşanmadı o ayrılık. Bunlar birbirlerini tekfir ettiler. Ya Protestan kilisesi, Katolik kilisesi meşru bir başka kilisedir demedi. Protestan kilisesi, Katolik kilisesi deccaldir dedi. Şeytan bu kilisenin tahtında oturmaktadır. Bütün süreçlerine dahil olmuştur. Ve şeytan her yerdedir ve şeytan yok edilmelidir dedi Protestan kilisesi bu reform hareketi esnasında ve aynı şekilde Katolik kilisesi de. Onlar da dediler ki hayır, Protestanlar deccaldir. Onlar şeytanın hizmetkarıdırlar ve o yüzden onlardan uzak durulmalıdır. Bu ne demek oluyor? Şimdi iki taraf da birbirini tekfir edip deccal olmakla suçlayınca bu şu demek olmuş oluyor. Herkesin ortaklaştığı tek bir nokta var Protestanlarla ve Katoliklerin. O da şu ki şeytan aramızda, her yerde. Benim evimde olabilir, komşunun evinde olabilir ama şu an burada bulunduğumuz her yere son derece yakın olabilir şeytan ve hiçbirimiz ondan azade değiliz, ondan güvende değiliz. Bu bilinçle beraber bir moral panik başladı insanlarda. Ama bu moral panik neden kadınlara yöneldi diye bir soru sorulabilir. Orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Eskiden düşünürdüm ben, yani bize anlatıldığı kadarıyla. Hani bu feminist sloganlardan bir tanesi şey ya, öldüremediğiniz cadıların torunlarıyız biz, işte onların kız torunlarıyız. Hani cadılar kadınları öldürmek istediler, patriarka kadınları yok etmek istedi, o yüzden cadı avlarını gerçekleştirdiler falan gibi bir söyleme inandığım için benim de gözümde imgesi vardı, yani işte papazlar, engizitörler giriyor bir mahalleye, topluyorlar kadınları, alıyorlar, götürüyorlar. Oluyor işte. Kimse inanmıyor olan bitene ama rahiplere de kimse karşı çıkamıyor. Rahipler ne isterlerse yapıyorlar. Ve bu şekilde her komüniteden kafalarına göre kadınları alıp götürüyorlar ya da onlara destek vermeye çalışan erkekleri ve bu şekilde kurbanlarını buluyorlar zannediyordum. Sonra öğrendim ki geçen sene bu konuda uzun uzun okuma yapmaya fırsatım oldu ve orada öğrendim ki evet, cadı mahkemeleri, yani bu Engizisyon rahiplerin kurmuş olduğu bir şey olsa da aslında motivasyonu, yani insanların cadıları yakmaktaki motivasyonu rahiplerin çok ötesine geçen bir şeydi ve kurbanların belirlenme süreci de rahiplerin denetiminde olan bir şey değildi. Rahipler yargılama işini yapıyorlardı ama kurbanın kim olacağına bir köyün, bir mahallenin halkı ve çoğu zaman da kadınların bizzat kendileri karar veriyorlardı. Çünkü bu dönemde hala hastalıklar çok yaygındı. Tarımsal zirai hastalıklar da çok yaygındı. Evlenmek ve üremek çok zordu ve zaten bu işler yeteri kadar zor değilmiş gibi. Bir de 16. yüzyılın başlarında reformla beraber, sonlarında Protestan kilisesinin başlattığı fakat diğerlerinin de katıldığı bir şekilde evliliğe dair yeni kısıtlamalar getirilmişti. Evlenmek için sadece belli bir yaşta olmak yetmiyordu. İnsanların anne babasının iznini almış olmaları gerekiyordu. Ve ayrıca belli bir ekonomik gelire sahip olmaları gerekiyordu. Mesela serseri diye adlandırılan bir tür var, vagabond. Vagabondların, serserilerin evlenmesine izin verilmiyordu. Hatta çırakların bile evlenmesine izin verilmiyordu. Ustaların evlenmesine izin veriliyordu sadece falan. Bu ne demek? Birdenbire evlenilebilir adamların sayısı son derece düşüyor bir toplumda ve sen istesen de evlenemeyebiliyorsun. Evlilik dışı çocuk yapmak zaten yasak ve günah. Zaten toplumun dışına itilmene sebep olan şeyler. Evlenmek de yasak. Hadi diyelim evlendin bir şekilde. Kilisenin altında, onların kutsaması altında evlendin, yaptın çocuklarını. Bu çocukların ölmesi çok kolay çünkü çocuk hastalıkları 19. yüzyılın sonuna kadar çok yaygın olacak. Tüm bunlardan ötürü ve tabii ki değişmekte olan
ekonomik şartlardan, üretim ilişkilerinden ve aynı zamanda değişmekte olan kozmogoniden dolayı, yani şeytanın ve Tanrı'nın durduğu yere dair kabullerin değişmesinden dolayı var olan bu moral panik halinde insanlar engizitörlere, papazlara birbirlerini şikayet ettiler. Mesela çok fazla bütün bu hikayeler yazılmış olduğu için, cadı avlarının defterleri hala mevcut olduğu için şeyi çok görüyorsunuz. Yani kapımın yanından geçti, tavuklarıma yan baktı ve ertesi gün tavuklarım öldü. Ya da bizim eve bir yemek gönderdi ve ertesi gün kızım hastalandı. Yani bir yandan şikayet eden insanları da anlayabiliyorsunuz. Çünkü mesela bir örnekte Ursula Götz örneğinde 17. yüzyıl Almanya'sından bir örnek. Birinin evlilik çağdaki kızı hastalanıyor. Tam da evlenmek üzere olan bir kız. Ve bu arada evlenmek deyip geçmeyin. Yani biz bugün doğum oranları çok düşmüş olabilir. Biz çocuk yapmamayı tercih ediyor olabiliriz bugün. Ama geçmişte çocuksuz kalmak çok daha büyük bir, yani yaşlılıkta çok daha riskli bir hayatınız olacağının işareti. Çünkü bugün var olan güvenlik ağları yok. Yani ekonomik güvenlik ağları yok. Yaşlılıkta çocuğunuz olsa bile yalnız kalmanız ihtimali çok yüksekken, çocuğunuz yoksa, evlenememişseniz, üreyememişseniz, nesliniz devam etmemişse, özellikle yaşlı bir kadın olarak çok sefalet çekeceğiniz garanti, yani o yıllarda, eğer böyle çok zengin bir aileden falan gelmiyorsanız. Dolayısıyla üreme insanların hayatlarını iyi şartlarda sürdürebilmeleri için de yapılan bir şey. Yaşlılıklarını iyi şekilde geçirebilmeleri için de yapılan bir şey. Dolayısıyla mahalledeki bir teyze komşusu evinin önünden geçip de sonradan kızının hastalandığını görüyorsa ve aynı zamanda bu kadının o kızına talip olan ya da kızının talip olduğu adamlardan birine de talip olabileceğini görüyor ya da seziyorsa, bu onun kafasında hızlıca şeye dönüşebiliyor. Yani bu kadın bu adamı almak için benim kızımı öldürdü. Kötü bir bakış atarak ya da şeytanla işbirliği içerisinde olduğu için. Şeytan zaten aramızda yaşıyor. Zaten şeytanı bulmak ve onu def etmek için bu mahkemeler kurulmuş. Öyleyse ben bu kadını bu mahkemeye vereyim ki başkalarının başına bir daha böyle bir şey gelmesin. İnsanlar bu düşünceyle bayağı böyle birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Çok böyle toplumda belli mevki, konum sahibi insanlar da cadı avlarına kurban gidiyor. Çoğunlukla kadınlar, yaşlı kadınlar değil bu arada. Yani yaşlı kadınlar da kurban gidiyor ama sadece yaşlı kadınlar değil, genç kadınlar da gidiyor. Hatta çocuklar da cadı olarak yargılanıyorlar. Mesela İsveç'te çocuk cadılar fenomeni var değişik bir şekilde. Ve böyle cadı avlarında kadınlar yakılıyor, insanlar yakılıyor. Tabii yakılmamak için birbirlerine ele vermeleri de söz konusu. Biliyorsunuz tanık olmak her zaman en iyi yoldur suçlanmamak için. Yani bu hikaye benim açımdan şu yüzden önemli. Biz şeye o kadar çok alıştık ki, yani işte kadınları yakan papazlar çünkü kapitalist ve patriarkal hedefleri vardı deyip işin içinden çıkmaya o kadar çok alıştık ki, halbuki olay hiç de böyle değil. Yani cadı avları yaşanırken evet, bugün bize çok saçma sapan gelen bir olay. Ama insanlar buna inandılar ve birbirlerini ele verdiler. Çünkü her yerde kol gezen şeytana karşı kilisenin uzattığı koruma eli birçokları için çok çekici bir korumaydı. Çünkü insanlar yalnızlardı. Onları koruyacak kimseleri yoktu. Başları dara düştüğünde onlara yardım edecek kimseleri yoktu. Yani aileleri vardı. Belli ki komşularına güvenmiyorlardı. Belli ki nazar diye bir şeye inanıyorlardı. Ve dolayısıyla birçok insan birbirlerini ele verdiler. Bu sadece cadı avlarında yaşanmadı. Başka toplumlarda, başka zamanlarda ve başka yerlerde de yaşandı. Ve hikayeyi çok daha fazla uzatmadan bu 8 Mart vesilesiyle şunu görmeyi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Sadece patriarka konusunda değil, içinde var olduğumuz ve yaşadığımız bütün sistemlere baktığımızda
konumumuz, kimliğimiz ne olursa olsun baskıcı sistemlere aslında hepimiz şu ya da bu şekilde dahil oluyoruz. Ve sırf işte bir yerden azınlığız diye, yok kadınız diye, queeriz diye, Müslümanız ya da değiliz diye, işte Aleviyiz ya da Kürdüz diye ya da şundan dolayı ya da bundan ötürü sahip olduğumuz herhangi bir kimlikten ötürü ezildiğimiz için bu baskı sistemine hiç dahil olmadığımız ve başkalarını suçlayabileceğimiz, kendimizi suçlamamıza hiç gerek olmadığı kafasından bizim çıkmamız gerekiyor. Toplumca. Mümkünse dünya olarak. Çünkü böyle bir şey yok. Cadı avları döneminde kadınlar nasıl ki cadı oldukları için suçlanmaya ve yakılmaya daha yakın idiyseler, aynı şekilde başka kadınları o ateşe itmeye de son derece teşneydiler. Çünkü sistemler böyle yürüyor arkadaşlar. Kurban olmamak için çoğu zaman kurban etmen gerekiyor ve hiçbirimiz ahlaki olarak böyle mekanizmalara katılmayacak, böyle şeylerden hayatı boyunca uzak kalacak kadar yüce değiliz. Yani siz belki öyle olduğunuza inanmak istiyor olabilirsiniz ama benim hayat deneyimim bu tarz ayartmalara karşı durabilen insanların çok çok az olduğunu, hatta gerekli şartlar sağlanabilirse pek de olmadığını gösteriyor. Ve bence genel olarak zaten siyasetten sağlıklı olan bakış açısı, ben ne kadar masumum, ben ne kadar suçsuzum, bana ne kadar kötülük yapıldı, Allah'ım ben ne kadar ezildim diye bakmaktansa, çünkü buna karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok değil mi? Yani bize yapılan şeyler karşısında biz pasifiz ve hiçbir şey değiştiremeyiz. Ama neyi değiştirebiliriz, neyi düzeltebiliriz? Biz kendi davranışımızı düzeltebiliriz. Dolayısıyla bence siyasetimizin odağı sadece patriarka konusunda değil, her konuda bizim neye maruz kaldığımız değil, bizim ne yaptığımız olmalı. Çünkü biz bunu değiştirebiliriz. Bize yapılanı değiştirmemiz için, değiştirebilmemiz için önce kendi yaptığımız şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla failliklerimize odaklanalım diye düşünüyorum, mağduriyetlerimizden ziyade. Çünkü hepimiz her zaman failiz. Evet, bugün uzattım biraz. Ama konular hassas ve uzun konular. Yürüyüş haberlerine hiç bakamıyorum şu anda. Umarım herkes iyidir. Biraz tahmin ediyor olsam da olmuş, yaşanmış olabilecekleri, herkes sağ salim evine döner umarım. Ve bir gün güzel ve neşeli sokaklarda yeniden buluşuruz. Bugünkü programımı sevdiği adamı öldüren bir kadının şarkısıyla kapatmak istiyorum. Çok sevdiğim Henry Lee. PJ Harvey de bana bir cadı vibe'ı veren birisi oldu her zaman. Ve bu şarkıyı bugün için özel olarak seçmemin sebebi bir kadın kıskançlığının ya bir kıskançlığın bir kadının ağzında nasıl anlatıldığı ve onun eyleminde, onun intikamında neye dönüştüğü, bunu gösterdiği için bu şarkıyı seviyorum. Ve bugün bu programı bir kadının bir adamı öldürmesini anlatan bu şarkıyla kapatacağım. Henry Lee öldürülüyor sevgilisi tarafından, çünkü sevgilisine diyor ki ben artık seni sevmiyorum. Başka bir yerde başka bir kadın buldum. Onu daha çok seviyorum. Ben ona gideceğim. Kusura bakma. Kadın da diyor ki Henry Lee canım gidemezsin. Tabi bu hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil. Ama böyle şeyler oluyor. Şarkıları da yazılıyor. Ve bugün bu şarkıyı söyleyerek programımı sonlandıracağım.
girl in this damned world that will compare with me. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. Little bird lit down on Henry Lee. Can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love her better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. Little bird lit down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, she plugged him through and through. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. Little bird lit down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 lee. Little bird lit down on Henry Lee, la 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 la, la 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 lee. Little bird lit down on Henry Lee, la 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 la, la 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 lee. Little bird lit down on Henry Lee. Thank you for watching. Wanted to close today's show with a murder ballad by a woman. Just because. Evet. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bugün de benimle olduğunuz için. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya neyden bahsedeceğimi bilmiyorum ama pazar günü saat 9'da yine burada olacağımdan eminim. Allah sağlık verirse tabii ki ve her şey yolunda giderse. Çünkü insan doğal şartların ve başka insanların saçma sapan hareketlerinin etkisinde kalabilen bir varlık. Böyle. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Thank you very much. Have a good evening and see you again next week here at the same time. Take care and be fine till then. Goodbye. Bye.